Merhabalar, hoş geldiniz. Çok istenilen tulum modeliyle karşınızdayım. Tulumumuzun büyüklüğü 3 ay, 10 ay arası uyumlu olacak ölçülerde oldu. Santim olarak ölçülerini videonun sonunda verdim. Orayı inceledikten sonra karar verip örgünüze başlayabilirsiniz. Yine nasıl büyük ve küçük yaparız onu da videonun sonunda anlatmaya çalıştım. Tulumumuz için 3 tane ip kullanacağız. Ve kız bebekler için uyumlu oldu tulumumuz. Aslında seçeceğiniz renge göre ve şuradaki işlemeyi de yapmadığınızda erkek bebekler için de uyumlu bir çalışma oldu. Patik detayıyla kombinleyebilirsiniz. Yine şapka yaparak da takım halinde kullanabilirsiniz. Yakadan örerek başlayacağız. Ajur çalışmalarıyla beraber kolay bir örgü modeli olacak yine. Buradaki yaptığımız ajur çalışmalarının modelini sizler isterseniz farklı örnekte koyarak yapabilirsiniz. Tulumumuzun ortasındaki kapanmayı çıt çıt yardımıyla yaptım ben. Yine yan tarafında da aynı şekilde çıt çıt çalıştım. Sizler düğme detayıyla da kapatabilirsiniz. Bağcık çalışmalarıyla anlatmaya çalıştım. Benimle beraber çalışacak arkadaşlara kolay gelsin. Hemen başlayalım. Örgümde kullanacağım ipim Himalaya Ultra Kaşmir serisinden olacak. Metre uzunluğu 175 metre uzunluğunda, rengiyle ilgilenen arkadaşlarım için de 56801. Bu ipi kullanmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz herhangi bir markada iple çalışabilirsiniz. Mesela şurada ben Kartopu Baby One'la çalıştım. Nakolit Baby bile olur. Alize Baby Best, Kartopu Baby One ya da 250 metre uzunluğuna yakın bütün bebek ipleriyle çalışabilirsiniz. İp tercihi tamamen sizin seçiminize kalmış bir detay. Markalar size fikir olsun diye ya da benimle aynı şekilde örebilin diye bu ipin markasını söyledim. Reklam veya işbirliği değil, biliyorsunuz, bunu tekrar söylemek istedim. Şimdi şişimde 3,5 numara olacak. 3,5 numaralı şişime 47 tane ilmeğimi attım. 47 ilmeğimi yakadan başlayarak öreceğiz örgümüzü. Şiş numaramda 3,5, dediğim gibi siz elinizin sıklığına göre 4 numarayla da örebilirsiniz. Şimdi buradaki 47 ilmeğimin hepsini ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Ön yüze geçtiğimizde hemen roba için ayrımları yapacağız. Sıramı tamamladım. Bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Örgümü çevirdiğimde roba için yakamızı nasıl ayıracağız hemen onu göstereyim. Yakamıza 3,5 numaralı şişimize 47 ilmek attık. Ve bu 47 ilmeği 3 ön, 9 kol, 19 arka, 9 kol, 3 ön olarak ayıracağız. Şu bir tane ilmeğim de roba artışları için sabit bir ilmeğim olacak. Sağında solunda artırmalar yapacağız. Şöyle ki şurası benim bir ilmeğim ve sağında solunda şöyle ajurlu bir artırma yaparak buradaki örgümüzü yaptık. Yine aynı şekilde çalışacağız. Evet, hemen başlayalım. Şimdi örgümün ilk ilmeğini de ben örerek alacağım için, çünkü örgümün kenarında çok delik delik bir görüntü olmasın. Sonrasında kenarında tığla bir çalışmamız oldu. Daha düzgün bir görüntü olmasını istediğimiz için ilk ilmeği de örerek alalım. Şöyle 1 2 3. Ön için 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Burada şöyle şişime bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir doladım. Kol için 9 ilmeğimi öreceğim. Şuradaki çalışmayı yaptım. 3 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kol için 9 ilmeğimi öreceğim şimdi. Doladıktan sonra 9 düz örüyorum. 1 2 9 düzümü ördüm. Yine şu şekilde doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Arka için 19 düz örüyorum. 1 2 3 18 19. Doladıktan sonra arka için 19 ilmek ördüm. Şişime bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Şimdi tekrar kol ilmeklerime geçtim. Bu arada söylemek istiyorum. Şiş tutuş şeklimiz ilmek alış şeklimizden dolayı sizin dolamanız biraz daha farklı düşebilir. Bu benim ördüğüm şekle hiç takılmayın. Önemli olan şöyle dolamalar yapmak ve şu şekilde delik delik görüntü oluşacak şekilde ajur çalışmaları yapmak. İsterseniz gizli artırma yaparak da yapabilirsiniz. Her zaman yaptığımız gibi gizli artırma yapıyorduk. Aradaki ilmeği örüyorduk. Yine yanında bir gizli artırma yapıyorduk. Bunun da yine bir önemi yok. Sizler bildiğiniz gibi roba artışlarınızı yapabilirsiniz. Dolama şeklime de takılmadan
İstediğiniz yani ilmek alış şeklinize göre yapabilirsiniz. Şimdi doladım. Kol ilmeklerim için 9 düz örüyorum. 1, 2, 3, 9 düzümü ördüm. Şişimi doladım. Bir düz ördüm. Doladım. Ön için 3 tane düzüm kaldı. Bu 3 düzümü de örüyorum. Ve örgümü çeviriyorum. Birinci sıra artışlarımızı yapmış olduk. Şimdi arka tarafta hiçbir detay yok. Yine ilk ilmeği örerek alıyorum. Bütün ilmekleri örgümün arka yüzünde ters olarak örüyorum. Doladığım ilmeği de şu şekilde delik olacak şekilde örerek alıyorum. Ters olarak arka tarafta artırma vesaire hiçbir şey yapmıyoruz. Bütün ilmekleri doladığım ilmeklerde dahil ters olarak örüyorum. Başka bir detay yok. Şimdi şurası benim doladığım ilmeğim. Şu şekilde girdim. Ters olarak ördüm. Dediğim gibi sizler ilmek alış şeklinize göre dolama vesaire o benim örüş şeklime takılmayın. Önemli olan ön yüzde düz örgülerle örüyoruz. Artırmalar yapıyoruz. Arka yüzde de bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Tekrar örgümüzün ön yüzünde artırmalar yapacağız. Bu yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu aşamada artık örgümün başındaki 2 ilmeğimden sonra ve örgümün sonundaki 2 ilmeğimden önce gizli artırma yaparak bu kruvaze çalışmasını oluşturmaya çalışacağız. Ne yapıyoruz? Buradaki dolamaları örgümün ön yüzünde devam edeceğim. Ve yine örgümün ön yüzünde baştaki 2 ilmeğimden sonra gizli artırma yapacağım. Örgümün sonuna geldiğimde de 2 ilmeğimden önce gizli artırma yapacağım. Tabi dolamalar yapmaya da devam ediyorum. Bunu şimdi örerken daha iyi anlayacağız. Baştaki 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi ördüm düz olarak. Bir gizli artırma yapıyorum. Ve 1, 2 daha ördüm. Dolamamı da örüyorum çünkü artık bu bir düz sabit ilmeğim belli olmaya başladı zaten. Yanında da delikli ajurlu çalışmamız var. O yüzden işaret takmadan ilerliyorum. Sizler de örerken daha rahat öreceksiniz bu çalışmayı artırmaları yaparken. Şimdi şöyle 2, 4, 5 tane ilmek örmüş oldum ön taraf için. Ön tarafta 2 ilmeği ördüm. Bir gizli artırma yaptım. 2 düz ördüm. Şimdi şişime bir doladım. Şu sabit bir ilmeğime devam ediyorum. Bir düz ördüm. Dolamamı yaptım. Şimdi ön tarafta yeterli sayıda ilmeğimiz olmadığı için kolda ve arkada örneğimizi kuracağız. Şu şekilde hemen yine burada göstereceğim. Ön tarafta yeterli sayıda ilmek sayımız olmadığı için biraz daha ilerledikten sonra ikinci sıra modelde ön tarafta örnek koyacağız. Ama şimdi bu aşamada kolda, arkada, yine kolda modelimizi kuracağız. Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor. Şuradaki gördüğünüz model 5 ilmek üzerinden kuruyoruz. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde kesme dolama detayıyla buradaki örneğimizi ortaya çıkarıyoruz. Çok kolay bir çalışma, zevkli bir çalışma. Şimdi kolumda dolamamı yaptım. Dolama yaptıktan sonra 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. Ve burada 5 ilmek üzerinden çalışacağız dediğim gibi. 3 tane şöyle tekrar edeyim. Dolamamı yaptım. 3 düz ördüm. Şuradaki 2 ilmeği sağa doğru kestim. 2 ilmeği bir alıp düz olarak kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Burada ilmeklerimin yönünü düzelteceğim. Kesme yönümün simetrik olmasını istediğim için sizler ilmek alış şeklinize göre bu tarafta ilmeklerin yönünü çevirmeniz gerekiyorsa şurada 2 ilmeği bir alıp kestik ya. Burada ilmeklerin yönünü düzeltmedim. Sizler ilmek alış şeklinize göre burada düzeltirsiniz ya da benim gibi ilmek alış şekliniz aynıysa burada düzeltirsiniz. Dolamamı yaptım. İlmeğimin yönünü düzelttim ve 2 ilmeği bir alıp kestim ve şurada yine tekrar size göstermek istiyorum. Şöyle dışa doğru bir kesme şekli var gördüğünüz gibi. Bu görüntüyü sağlamak için simetrik olarak o yüzden ilmeğimin yönünü düzelterek keseceğim örgüm boyunca bu modeli uygularken. Şimdi 2 ilmeği bir alıp kestim. Burada model kurulumunu yapmış oldum. 5 ilmek üzerinden kesme dolamayla beraber zaten 5 tane ilmeğim var. İpim biraz tüylü, umarım belli oluyordur. Şöyle 2, 4, 5 tane ilmeğim. Ve 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3.
Kol için bir tane modelimi kurmuş oldum. 3 düz ördükten sonra bir doladım. Çünkü bu aradaki bir düzümü gördüm. Bir düz ör, bir dola. Arka taraf için de 2 tane model sığıyor. Şimdi doladım, 3 tane düz öreceğim. 1, 2, 3. Aynı şekilde 5 ilmek üzerinde burada çalışacağız. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Buradaki 2 ilmeğin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Modelimi kurmuş oldum. Arada 5 tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine model kuracağım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. Dolamamı yapıyorum. Şu aradaki bir sabit ilmeğimdeyim. Bir düz ör, bir dola, kol ilmeklerimdeyim. Burada da yine 3 düz örüyorum. 1, 2, 3. 3 düz ördüm. Yine burada 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzelttim. 2 ilmeği bir alıp kestim düz olarak. Yine dolamama kadar 1, 2, 2, 3 düz ördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola ve ne yapıyorduk? Doladıktan sonra 1, 2 tane örmüş oldum. Şişimde 2 ilmek kalınca gizli artırma yapacağım. Örgüm boyunca kruvaze çalışması yeterli genişliğe gelene kadar örgümün sonunda 2 ilmeğim kaldığında bir gizli artırma yapacağım. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak yine örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzde hiçbir detay yok. Bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. İlk ilmeği yine ördüm. Şöyle doladığım ilmekleri şu şekilde delik olacak şekilde örüyorum. Arka yüzde hiçbir detay yok. Sadece ters örgülerle örüp sıramızı tamamlayalım. Şu şekilde modelimdeki ajurlarım bunlarda. Sıramızı tamamlayalım. Tekrar örgümüzün ön yüzünden devam edelim. Sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Ve şu dolamama kadar örüyorum. Şu aradaki bir düzüme kadar örüyorum. Buradaki ilmekleri yine sizin için sayayım. Gizli artırmadan sonra 1, 2, 3, 4 tane düz örmüş oldum. Aradaki bir düz ilmeğimi gördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola, kol ilmeklerimdeyim. Şimdi model çalışmama doğru ilerliyorum. Bunun için de doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm doladıktan sonra. Şimdi modelimde yine ben dolama ve kesme yapacağım. Buradaki 3 ilmeği bir alıp keseceğim. Şöyle bir dolamamı yapayım. 5 düz ördükten sonra şöyle dolamamı yaptım. 2, 4, 5 düz ördüm. Bir doladım. Buradaki 3 ilmeğim var ya. Bir tane düz örmüştük. Sağında solunda dolamalar yapmıştık. Bu 3 ilmeği bir alıp keseceğim. Ancak şu ortadaki ilmeğin keserken ön tarafta olmasını gözükmesini istediğim için şurada göstereyim. Burada 3 ilmeği bir alıp topladım ama şu ortadaki ilmeğim hala ön tarafta gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Bunu sağlamak için şu 2 ilmeği şişimden çıkardım. Şu şekilde çevirip tekrar şişime taktım. Şu ortadaki ilmeğim en başa gelmiş oldu. Bunu sağladıktan sonra 3 ilmeği bir alıp düz olarak kesiyorum. Gördüğünüz gibi ortadaki ilmeğim yine ön tarafta kalmış oldu. Bir doladım ve ajur çalışmama doğru bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Modelimdeki ikinci sıra yapmış oldum. İkinci sıra çalışmam bu. Aradaki bir düz ilmeğime kadar doladıktan sonra tekrar 2, 4, 5 tane ördüm. Bir dola, bir düz ör,
Bir dola, arka ilmeklerime geçtim. Yine burada da doladıktan sonra 5 düz örüyorum. Şu 3 ilmeği gördüğümde tekrar kesme yapacağımı anlıyorum. Bir doladım. Ortadaki ilmeğimin önde gözükmesini istediğim için yine aynı şeyi yapacağım. 2 ilmeği çıkardım. Şişime tekrar taktım. Şu ortadaki ilmeğim en başta görünüyor. 3 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Zaten ortada 5 tane düzümüz vardı biliyorsunuz. Bu birer ilmek de modele ait zaten. Ben dolama yapacağım yere kadar yine ilmekleri sayıyorum ki benimle beraber kıyaslayabilin diye. Doladıktan sonra dolayısıyla şimdi 2, 4, 6, 7 ilmek ördüm. Yine model çalışmamdaki şu 3 ilmeğimin sağında solunda artırma yapacağım. Bir doladım. Tabii bu 3 ilmeği bir alıp keseceğim. Önce şu 2 ilmeğin yönünü düzelttim. Üçünü bir alıp kestim. Bir doladım. Ve kol ajuruma kadar örüyorum. Böyle anlatırken aslında çok karışık görünüyor ama uyguladığınızda çok kolay bir model. Robo artışları için bir düz ilmeğime geldim. Bunu görünce bir doluyorum, bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Kol ilmeklerim değimi yine modele doğru. Doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 düzümü ördüm. Modelimdeki yine ilmek çevireceğim yerdeyim. Tabii önce doluyorum. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip şişime taktım. Ve 3 ilmeği bir alıp kesiyorum. Tekrar doluyorum. Aradaki bir ilmeğime kadar örüyorum. Yine sayayım. Doladıktan sonra 1, 5 düz ördüm. Bir düz hattımı gördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Şişimde 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yine sayacağım. 1, 2, 3, 4 tane düz örmüş oldum. Burada 2 ilmeğim kaldığı için bir gizli artırma. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada bütün ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzünde sıramızla devam edelim. Örgümün arka yüzünden sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi dolamalar şöyle açık açık delik delik düşüyor. Sadece gizli artırmamız kapalı bir şekilde ön yüzden arka yüzden gözüküyor. Örgümü çevirdiğimde yine ilk 2 ilmeği düz olarak örüyorum. İlk 2 ilmeği ördükten sonra bir gizli artırma. Şuradaki aradaki bir sabit ilmeğime kadar örüyorum. Yine sayı gizli artırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane düz örmüş olduk. Şu aradaki bir düzümü gördüm zaten. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kol ilmeklerimdeyim. Kol ilmeğimde yine modelim için son defa dolama ve kesme detayım olacak. Oraya kadar örüyorum. Doladıktan sonra sayayım sizin için. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ördüm. Şurası benim modelim. Modelimi biliyorsunuz 5 ilmek üzerinden çalışıyorum. Hemen bakıyorum. 2, 4, 5. Aynı dibinde kurduğum çalışmayı yapacağım kesme detayı için. Şu şekilde hemen yanında 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Yine burada ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şu bir düz hattıma kadar 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Model çalışmamızı tamamlamış olduk. Örgümün ön yüzünde modelim için 3 tane ajurum oluyor. Sağında solunda şu bir düzümün sağında solunda 3 tane ajur görüntüsü oluyor. Modelimiz bu şekilde. Şimdi kol ajurumdaki dolamama geldim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Modelime doğru doladıktan sonra
1, 2, 3, 4, 5 tane düz örmüş oldum. Şöyle baktığımda model ilmeklerim zaten şurası, şöyle 2, 4, 5. Ne yapıyorduk? Şu ortadaki ilmeğimin sağında solunda dolamalar yapıyorum. Şunu sağa doğru kesiyorum. Şunu da sola doğru keseceğim. Şu iki ilmeği. İki ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Buradaki iki ilmeğimin yönünü düzeltip o şekilde kestim. Model çalışmamı tamamladım. Arada 5 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Biliyorsunuz çünkü modeli kurarken arada 5 düz ilmeğim vardı. Bunu koruyarak devam ediyorum tabii ki. 5 düz ördükten sonra şurası benim model çalışmam. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. Ve 2 ilmeği bir alıp kestim. Şuradaki kol ajuruma doğru, robo artışına doğru örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Bir dola. Aradaki sabit bir düz ör, bir dola. Tekrar kol ilmeklerimde modelime doğru doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Aslında belli oluyor. Saymasak da ilerleyebiliriz. Şurası benim model ilmeklerim. Hemen 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzelttim. 2 ilmeği bir alıp kestim. Model çalışmamı tamamlamış oldum. Şöyle. Şimdi aradaki bir sabit ilmeğime kadar 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Bir sabit ilmeğimi gördüm zaten. Bir dola, bir düz, bir dola. Şişimde 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Doladıktan sonra 1, 6 tane ilmek örmüş oldum ön tarafta. 2 ilmeğim kaldı. Bir gizli artırma. 2 ilmeğimi örüyorum. Ve artık bir tane model çalışmasını yapmış olduk. Modelimizin arasında 5 tane 5 sıra düz olarak öreceğiz. Arka yüzden ön yüzden ördüğümüzde toplamda 5 sıra olacak şekilde hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece bu aradaki 1, 2, 3, 4 noktadaki robo artışlarında dolamalar yapmaya devam edeceğiz. Onun dışında ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Şimdi tabii onu da beraber yapacağız. Örgümün arka yüzündeyim. Burada bütün ilmekleri sadece ters olarak örüyorum. Başka bir işlem yok. Şu doladığım ilmeğim şu şekilde. Hiç çevirmeden delik olacak şekilde ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne tekrar geçelim. Beraber devam edelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzünde şurada tekrar göstereceğim. Modeli nasıl olsa kurduk. Aradaki düz ilmeklerimizi öreceğiz. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak. Sonra modelin yerini kaydırarak öreceğiz. Şu aradaki düz hattımızı çalışacağız. Sonra bu örneğimizin sağına ve soluna gelecek şekilde modelimizi kaydırarak tekrar kuracağız. Bunun için şimdi örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Örgümün her ön yüzünde bu 2 ilmeğimden sonra ve önce gizli artırma yapmaya devam ediyoruz. Ve yine aynı şekilde bu aradaki örgümün ön yüzünde bir düz ilmeğimin sağında solunda dolamalar yapmaya devam ediyoruz. Yeterli uzunluğa gelene kadar. Gizli artırmamı yaptım ve dolama yapacağım noktaya kadar örüyorum. Saymama gerek yok artık. İyice belli oldu zaten o hattımız. Şimdi bir düz hattıma geldim. Bundan önce bir dolama yapıyorum. Bir düz ör. Bir dolama yap. Artık kol ilmeklerimi hepsini düz olarak örüyorum. Şu dolama yapacağım yere kadar. Çünkü modelimi kurdum zaten. Şimdi aradaki düzlerimi örüyorum. Dolama yapacağım yere kadar bütün ilmekleri düz olarak kolda örüyorum.
Bir düz hattımı gördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Şimdi arka ilmeklerimde yine dolama yapacağım noktaya kadar bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. İsterseniz bu aşamada kaç ilmeğim var kolda benimle kıyaslayabilin diye sayıyorum. Dolamadan sonra şu dolama işaretim benim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 17 tane ilmeğim var. Doladım. Bir düzümü ördüm. Doladım. Arka ilmeklerimi örüyorum. Hepsini düz olarak örüyorum. Dolama yapacağım yere kadar. İlerledim. Şu bir düz hattıma kadar. Arkada da dolama yaptıktan sonra 27 ilmeğim var bu aşamada. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Kol ilmeklerimi yine bütün hepsini düz olarak örüyorum. Dolama yapacağım yere kadar. Bir düz hattımı gördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Şişimde 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. İki ilmeğim kaldı. İsterseniz burada da hemen sayayım. Doladıktan sonra 2, 4, 6, 8 tane ilmeğim var. Bir gizli artırma yaptım. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi örüyorum. Bir gizli artırma. Şu aradaki bir sabit ilmeğime kadar düz örgülerle örüyorum. Bir sabit ilmeğimi gördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Kol ilmeklerimi yine hepsini düz olarak örüyorum. Bir düz hattımı gördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola ve arka ilmeklerimi yine şu bir düz hattımı görene kadar bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Bir düz hattıma geldim. Arka ilmeklerimi ördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Kol ilmeklerimi örüyorum yine. Şuradaki bir sabit ilmeğime kadar hepsini düz olarak örüyorum. Düz hattımı gördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Ön ilmeklerimi de şişimde son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Bir gizli artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Yine örgümün arka yüzünde hiçbir artırma vesaire yapmadan bütün ilmekleri olduğu gibi sadece ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geçiyorum. Örgümün arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi çevirdiğimde tekrar model koyma sırasına geldik. Şöyle ki en son arkadan baktığımızda daha rahat sayılıyor. Modelimizi kurduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra ters örgümüz görünüyor. Tam şurayı da sayıyorum. Şu model bitiminden itibaren 1, 2, 3, 4, 5 sıra tersimiz olduğunda yeniden model koyma sırasına geldiğimizi anlıyoruz. Baştaki 2 ilmeğimi ördüm. Gizli artırmamı yapıyorum ve yine şöyle sayarak ilerlediğimde 2, 4, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Artık ön tarafta da model kuracağız. 5 ilmek üzerinden çalışıyorduk. Şöyle kolumdaki sabit ilmeğimden önce 3 tane düzüm olacak ve şuradaki 5 ilmeğimde benim örnek kuracağım yer olacak. Baştan gizli artırma ile beraber 2, 4, 6, 7 ilmek örmüş olduk. Hemen yanındaki 2 ilmeği bir alıp
kesiyorum, bir doluyorum, bir düz ördüm, bir doladım, 2 ilmeğimin yönünü düzelttim, ikisini bir alıp kestim. Modelimi kurmuş oldum. Dolamayla beraber 5 tane ilmeğim oldu. 2, 4, 5. Şimdi şu aradaki bir sabit ilmeğime kadar 1, 2, 3 düz ördüm, bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Yine burada da modelimizi kuracağız. Bu ortadaki modelim sağında solunda örnek çalışacağım. Doladıktan sonra 1, 2, 3 düz ördüm. Her model kurduğumuzda doladıktan sonra 3 düz öreceğiz. Bu şekilde denk geliyor zaten. Ön tarafta da öyle. Şu dolamadan önce 3 düz örüyoruz ya, orada zaten biz model kurmuş olacağız. Şimdi dolamadan sonra 3 düzümü ördüm. Hemen burada. Zaten aşağı doğru da kontrol ettiğimde şurası benim. Şu nokta aşağıdaki 5 ilmeğim. Modelini kurdum, 5 ilmeğim. Yanına doğru baktığımda da 5 tane ilmeğim var. Dolayısıyla 3 tane de düz örmüş oldum. Şimdi bu 5 ilmek üzerinden modelimi kuracağım. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. Ve ikisini bir alıp kestim. Şu aradaki 5 düzümü örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düzümü ördüm. Yanında 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir sabit ilmeğime kadar 3 düz örüyorduk. Yine aynı şekilde denk geliyor zaten. 1, 2, 3. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, yine 3 düz örüyorum. Doladıktan sonra 1, 2, 3. Şimdi arka tarafa bakalım. Burada da 3 tane model kuracağız. Bir model burada, tam şurada ikinci model, şurada da üçüncü modelimizi kuracağız. 3 düzümü ördüm, 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. İkisini bir alıp kestim. Arada 5 düz örüyorum. Beş düzümü ördüm. 2 ilmeği bir alıp kestim. Tekrar model kuruyorum çünkü. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Aşağı doğru da kontrol ettiğimde zaten bakıyorum. Tam şu iki modelimin arasındaki, şimdi 5 ilmeğimi yukarıda çalışmış oldum. Ve arada 5 düz örüyorum. 1, 2, 4, 5. Modelimi çalışıyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Arka tarafta da 3 tane model çalışmış olduk. Şimdi aradaki sabit ilmeğime kadar da 3 düzüm örüyorum. Bir doladım, bir düz ör, bir doladım. Kol ilmeklerimdeyim. Kolum içinde 2 tane model kuracağım. Diğer tarafta olduğu gibi. Doladıktan sonra 3 düz örüyorum. 1, 3 ve şöyle bakıyorum, zaten kontrol ettiğimde aşağıdaki 5 ilmeğim şöyle yukarı doğru ayırdığımda burada da 5 ilmeğim var. Bunun üzerinden modelimi kuruyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kestim. Arada 5 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar model çalışıyorum. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ve aradaki bir sabit düz ilmeğime kadar 3 düz örüyorum. 1, 2, 3 düz ör, bir dola, bir düz ör, bir dola. Yine model kuracağım, tabii ön taraftayım şimdi. 3 düz örüyorum. Doladıktan sonra 1, 2, 3. Şöyle bakalım. Doladım. 3 düzümü ördüm. Şimdi 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola,
Bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Yine burada 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. 2 düzümü örüyorum. Ve ikinci sıra model kurulumunu yapmış olduk. Yerini kaydırarak. Arka yüzden hiçbir işlem yapmıyorduk. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorduk. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Ve modelime doğru ilerlediğimde aslında saymama gerek yok. Şöyle ilerliyorum. Şu modelimde tam ortada bir ilmeğim var. Şu delikli görünen artırma yaptığım yerle beraber şu anda şişimdeki 3 ilmeğim olduğu yer var ya, şurası. Burayı gördüğümde yine de sizin için gizli artırmadan sonra sayayım. 2, 4, 6 tane düz örmüş oldum. Bir doluyorum şişime. Bu 3 ilmeği bir alıp kesiyorduk ya. Bunu da nasıl yapıyorduk? Şu 2 ilmeği önce şişimden çıkarıyordum. Yönünü düzeltiyordum. Çünkü ortadaki ilmeğimin ön tarafta kalmasını istiyorum ve şişimde de en başta olmuş oluyor. Üçünü bir alıp kestim ve yanında tekrar dolama yaptım. Bu 3 ilmeği kesiyoruz ya, sağında solunda dolama yapıyoruz. Çünkü 5 ilmeğimizde eksilme olmasın. Şimdi modelime devam ediyorum ve kol ajuruma doğru örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz örmüş oldum. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım. Tekrar kol modelimdeki yerime doğru ilerliyorum. Şu tam örneğimin ortasındaki şu 3 ilmeğim var ya, oraya doğru örüyorum. Geldim. Şu ajurlu yere geldim. Şu 3 ilmeği yine sayayım doladıktan sonra. 2, 4, 5 tane düz ördüm. Burada 3 ilmeği bir alıp keseceğim ya. Ondan önce bir dolama yaptım. Şu 2 ilmeğimin yönünü düzeltip tekrar taktım. Ve 3 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Şöyle ortadaki ilmeğim yine ön tarafta gözüküyor. Doladım tabii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu aşamada modelimizdeki ikinci sırayı kurarken 2 dolama yapacağımız yerde ortada 7 ilmek örüyoruz. Eğer sayıyla ilerleyen arkadaşlarım için aslında model kendini belli ediyor. Şimdi yine dolama yapacağım yeri gördüm. Çünkü şuradaki 3 ilmeği bir alıp kesiyorduk. Şişime bir doladım. Şu 2 ilmeğimin yönünü düzelttikten sonra üçünü bir alıp kestim. Bir doladım. Kolumdaki 2 modeli de çalışmış oldum. Şimdi kol ajuruma doğru, yani sabit bir ilmeğime doğru ilerliyorum. Bunun için de 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, yine 1, 5 tane düz ördüm. Arka ilmeklerimdeyim. Modele doğru ilerledim. Şimdi şu 3 ilmeği keseceğim ya, o noktaya doğru 5 düz örmüş oldum. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzelttikten sonra 3 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Tabii ki 7 tane düz örüyorum. Aslında bu aradaki 5 ilmeğim benim boşluk olan 5 ilmeğim. Şu birer ilmek modele ait zaten. Bunun da saydığımda 7 ilmek oluyor. 1, 2, 3, 7 tane düz ördüm. Bir dola. Şu 3 ilmeğim var ya, oradayım. İkisinin yönünü düzelttim. Şu ortadaki ilmeğim en başa gelmiş oldu.
Üçünü bir alıp kestim. Bir dola. Yine arada 7 düz öreceğim. Doladıktan sonra bir, 7 düzümü ördüm. Bir doladım. Düzelttim yönünü. 3 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Şimdi arkadaki 1, 2, 3 tane modeli ikinci sırasını çalışmış oldum. Kol acırıma doğru ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Beş düz ördüm. Kolun içindeki örneği yapma sırasındayım. Şuradaki 3 ilmeğimi gördüm. Bundan önce tabii bir doluyorum. İlmeğimin yönünü düzeltip üçünü bir kesiyorum. Dolamamı yapıyorum. İki modelimin arasındaki ilmeklerimi 7 ilmek olarak tabii örüyorum. 1, 2, 7 ilmeğimi ördüm. Şu 3 ilmeğime geldim. Bir doladım. Yönünü düzelttikten sonra 3 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım ve aradaki sabit bir ilmeğime doğru örüyorum. 5 tane örmüş olmam lazım doladıktan sonra. 2, 4, 5 ilmek ördüm. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, yine 5 ilmek örüyorum. 1, 3, 5. Dolama ve kesme yapacağım yerdeyim. Doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip 3 ilmeği bir alıp kestim. Üçünü birden kestim. Doladım ve şimdi 2 tane ilmeğim kalana kadar örüyorum. 2 ilmeğim kaldı. Bir gizli artırma yap. Son 2 ilmeği örüyorum ve örgümün arka yüzüne geçiyorum. Hiçbir detay olmadığı için bütün ilmekleri yine ters olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzünde modelim için 3. sıra kesme dolamamı yapacağım ve son sıra olmuş olacak. Sonra aradaki düzlerimi örüyorum biliyorsunuz. Sonra tekrar yerini kaydırarak modelimizi çalışmaya devam ediyoruz. Güzel, sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Devam edelim. Tekrar baştaki 2 ilmeğimi örüyorum. İki ilmekten sonra bir gizli artırma. Modelime doğru örüyorum. Burada da şu aradaki bir düz hattım var ya arkadaşlar, biraz daha modelim için belli oluyor. Bunun sağındaki solundaki ilmekleri kesiyorduk ve dolamalar yapıyorduk. Bu aşamaya kadar yine sayayım sizin için: 2, 4, 6, 8, 9 tane baştaki ilmeğimi 9 düz olarak ördüm. Ve 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin yönünü düzeltip kesiyorum. Ve kol ajuruma doğru 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Modelime doğru doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Şu benim modelimdeki 5 ilmeğim. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Dediğim gibi ilmeklerinizin yönünü bu tarafta değiştirmeniz gerekiyorsa bu tarafta değiştirebilirsiniz. Ya da şöyle baktığınızda ilmekleriniz şişte duruşu benim gibi ise bu tarafta ilmeklerinizin yönünü düzelterek modelinize devam edebilirsiniz. Modelimdeki 5 ilmeğimi çalışmış oldum. Aradaki 5 düzümü örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve şu şekilde modelim
İkisini bir alıp kestim, bir doladım. Bir düz ördüm, bir doladım. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip şu şekilde kestim. Kol acırıma doğru 2, 3, 4, 5 düzümü ördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Yine modelime doğru 5 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Doladım. Bir düz ördüm, doladım. İlmeklerimi yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Arada 5 düz örüyorum. Burada da modelimizi çalışıyoruz. Her modeli tek tek göstermeyeyim. Zaten burada yaptım. Sizi de sıkmayayım. Yine kolda da ilerliyorum. Modelimi tamamlıyorum. İlerledim. Dediğim gibi modeli kurarken ne yapıyorduk? Arada 5 düz örüyorduk. 2 ilmeği kesiyorduk. Dola. Arada bir düz ör. Dola. 2 ilmeği bir alıp kesiyorduk. Aynı şeyi bu sırada da yaptığımız için zaten şuralarda da gösterdim. Ben ilerledim bu aşamaya kadar. Şimdi en son kesmemi yaptım. 5 düzümü ördüm. Kol ajurumdayım. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Ön ilmeklerimdeyim şimdi. 5 düz örüyorum. 5 düzümü ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. Şişimde 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Altı ilmek örmüş oldum. Şişimde de 2 ilmeğim kaldı. Bir gizli artırma ve 2 ilmeğimi örüyorum. Şimdi arka yüzden bütün ilmekleri ters, ön yüzden de düz olarak öreceğiz. Model çalışmamızı yine ikinci sıra olarak tamamlamış olduk. Üçüncü aşamaya kadar arada 6 sıra olacak şekilde örelim. Tabii ki örgümüzün ön yüzünde bu 4 hattımız var ya, şöyle göstereyim tekrar. 1, 2, 3, 4. Bu 4 düzümüzün sağında, solunda, örgümüzün her ön yüzünde dolamalar yapıyoruz. Ve tabii ki örgümüzün başındaki 2 ilmekten sonra ve sonundaki 2 ilmekten önce de gizli artırma yapmaya devam ediyoruz. Örgümüzün her ön yüzünde. Arka yüzünde bütün ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Bu aradaki tekrar yeni kuracağımız modele kadar olan düzlerimizi tamamlayalım. Örgümüzün ön yüzünde artışları yapalım. O aşamaya kadar gelelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Modelimi yaptıktan sonra dediğim gibi ön yüzden bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Ancak yine örgümün başında ve sonunda gizli artırma yapmaya devam ettim. Yine bu bir düz hattımın sağında, solunda, örgümün her ön yüzünde dolama yapmaya devam ettim. Onun dışında örgümün ön yüzünden düz, arka yüzünden ters olarak ortadaki ilmeklerimi de ördüm. Ve modelimden yukarı doğru şöyle ters sıralarımı saydığımda da 1, 2, 3, 4, 5 sıra ters sıram oluşunca tekrar yeni model sırası kurma aşamasındayız. Şöyle de modelin sağına soluna nasıl yerleştireceğiz onu anlamamız için de şöyle baktığımızda 5 ilmeğimiz şu bizim çalıştığımız modelimiz. Kaydıracağımız için ileri doğru 5 ilmek bulmamız gerekiyor. Modelimden ileri doğru saydığımda şu 5 ilmeğimde, şimdi bu 5 ilmeğimde çalışacağım. Modelimi anlıyorum ve buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Zaten hep de aynı şekilde denk geldiği için gizli artırmayla beraber örgümüze başlarken 7 tane düz olarak örgümüze başlıyoruz. Oradan da anlayabiliriz model kuracağımız sırayı. Şimdi 2 düz ördüm, 1 gizli artırma, 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7 kontrol edelim. Şimdi şurası benim bir önceki sıramdaki 5 ilmeğim. Bunu saymıyorum tabi. İleri doğru baktığımda da 5 tane ilmeğim var. Burada tekrar yeni modelimi kuracağım. Baştan 7 ilmek örmüş olduğum gizli artırmayla beraber ve burada hemen 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Modelimin kurulumunu yapmış oldum. Yine arada 5 düz örüyorum.
5 düzümü ördüm. Burada da yine model çalışacağım. 2 ilmeği bir alıp kestim. Doladım. Bir düz ördüm, doladım. 2 ilmeğin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kestim. Zaten burada da yine aynı şekilde denk geliyor. Dolamaya kadar hep 3 düz örüyoruz. 1 2 3. Bir düz hattımı gördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Yine burada da kontrol ettiğimde şu alttaki 5 ilmeğim benim modelimi çalıştığım yer. İleri doğru baktığımda şuradaki 5 ilmeğimde modelimi çalışacağım. Yine düz öreceğim. 3 tane doladıktan sonra düz örüyorum. Bu da hep aynı denk geliyor. 1 2 3 düzümü ördüm. Modelimi çalışıyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Arada 5 düz örüyorum. Beş düzümü ördüm. Şu an zaten kol ilmeklerimin içindeki modelimi çalışıyorum. Ön tarafta bir iki tane model kurmuş oldum. Kolda 5 düz ördükten sonra 2 ilmeği bir alıp kesiyoruz. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Arada 5 düz örüyorum. Tekrar model kuracağım. Ara ara da şöyle kontrol edersiniz. Zaten bir sıkıntı yaşamıyoruz. Alttaki 5 ilmeğin modelim. Yukarıda onu 5 düz olarak ördüm ve yanında hemen model kuracağım. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kestim. Yine 3 düz örüyorum. Kol ilmeklerimi bitirmiş oldum ve kolumun içinde bu defa 3 tane model çalıştım. 3 düz ördükten sonra bir dola, bir düz ör, bir dola. Arka ilmeklerimdeyim. Yine burada doladıktan sonra 3 düz örüyorum. Ve model kuracağımı anlıyorum. Kontrol ediyorum. Şurası benim. Bir önceki sıramdaki 5 ilmeğim, burada çalışmayacağım. Hemen ileri doğru saydığımda da 5 ilmeğimi görüyorum. Ve hemen burada yine modelimi kuruyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Aradaki 5 düzümü örüyorum. Yine burada da 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Doladım. Bir düz ördüm, doladım. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği kesiyorum. Arka tarafta da 1, 2, 3, 4 tane model kuracağız. Biz şurayı yapalım. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Her sırasını gösterip her modeli hem video uzamasın hem sizi sıkmayayım. Şimdi en son modeli kurduk. Burada 5 düz öreceğim. Şuralara modeli kuralım. Dolamayı yaparak kol kısmına geçelim. Ön ilmeklerime geçtim. En son aradaki bir düz hattımı gördüm. Yanında bir dolamamı yaptım. Burada da doladıktan sonra 3 düz örüyorum. Modelimi kuruyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum yönünü düzeltip. Aradaki 5 düzümü örüyorum. Ve model kuruyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Ve şişimde 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. 4 düz ördüm. Bir gizli artırma. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Burada da modelimden sonra 7 ilmek çalışmış oldum. Gizli artırma ile beraber arka yüzde bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Arka yüzde bir detay yok biliyorsunuz. Bu sırayı ters örgülerle tamamlayalım. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İlk 2 ilmeğimi
örüyorum. Yanında bir gizli artırma modelime doğru. Şu görüntüyü gördüğümüzde, yani iki tane dolama işareti var. Arada bir düzümüz var ya, onun sağında solunda yaptığımız artırmalar. Şu 3 ilmeği bir alıp kesiyorduk. Tabi bunun sağında solunda yine dolamalar yapıyorduk. Şimdi o aşamadayız. Buraya kadar da 2, 4, 6, 8, 9 ilmek çalışmış olduk. Şimdi dolamamı yapıyorum. İlk 2 ilmeği şişimden çıkardım. Yönünü düzeltip taktım. Üçünü bir alıp kestim. Tekrar dolamamı yaptım. Ve aradaki düzlerimi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane düz çalışmış oldum. Yine 3 ilmeği kesme noktasındayım. Şöyle şişime doladım. İlmeğimin yönünü düzeltip şimdi üçünü bir alıp kesiyorum. Dolamamı yaptım. Ve kol ajuruma doğru ilerliyorum. Burada da doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. Burada da bu sefer 5 düz dolamaya kadar 5 düz ilmekten geliyor. Dolamamı yaptım. Bir düz ördüm. Dolamamı yaptım. Yine modelime doğru 5 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle bakalım. Şişime bir doladım. İlmeğimi, 2 ilmeğimi çıkardım şişimden, şu şekilde düzelttim. 3 ilmeği bir alıp kestim. Dolamamı yaptım. 2 model arasında 7 düz örüyoruz. 1, 2, 7 düzümü ördüm. Şu şekilde 3 ilmeğimi gördüm. Bir doladım. 2 ilmeğimi şişimden çıkarıp yönünü düzeltip üçünü bir alıp kestim. Bir doladım, yine diğer modelime doğru şu 3 ilmeğime doğru 7 düz örüyorum. 1, 2, 7 düzümü ördüm. Bir doladım. İlmeğimin yönünü düzelttim. 3 ilmeği bir alıp kestim. Doladım. Kol ajuruma doğru bir düz attıma doğru 5 düz denk gelmişti. Yine 5 düz örüyorum. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, modelime doğru yine 5 düz örüyorum. Şimdi de bu sıralamayla örelim. Ön taraftaki ilmekleri bitirelim. Modelime geldim. Doladım. İlmeklerimin yönünü düzeltip 3 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, arada 7 düz örüyordum. Bu şekilde 3 ilmeği keserek sağında solunda dolamalar yaparak ilerleyelim. Ön yüzden de sıramı tamamladım. Zaten kolda, önde, diğer tarafta yaptık ya, onun simetrisini düşünün. Sayılar aynı oluyor zaten. Ön tarafta da yine 2 ilmekten önce gizli artırma yapmayı unutmayalım. Arka yüzde bütün ilmekleri olduğu gibi ters olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi ördüm. Yanında gizli artırmamı yaptım. 2, 4, 6 tane düz ördüm. Dolayısıyla toplamda gizli artırma ile beraber 2, 4, 6, 8, 9 düz ördüm. Ve modelimdeyim. Şu modelimdeki 5 ilmeğim benim. Burada örgümü, modelimi kurarken ne yapıyordum? 2 ilmeği sağa doğru kesiyordum. Bir dola, şu ortadaki bir düzüm, modelimdeki bir düzümü ördüm. Bir doladım ve yanındaki 2 ilmeği yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kestim. Modelimdeki 5 ilmeğimi çalıştım ve burada da zaten örneğimi tamamlamış oldum. Sonrasında artık ön yüzden arka yüzden diğer modele kadar örgümüzde ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak örüyorduk. Tekrar arada 5 düz örüyorum. 5 düzümü ördüm. Şu benim model ilmeklerim. Gördüğünüz 5 ilmeğim. 2, 4, 5. İkisini şöyle kestim. Bir alıp bir doladım. Bir düz ördüm. Çünkü şu ortadaki bir düz hattımı sağda solda doluyoruz. Bir doladım.
ilmeklerimin yönünü düzelttim ve 2 ilmeği bir alıp kestim. Kol ajuruma doğru 1 2 3 4 5 düz örüyorum. Altı kuyrek koydum ki daha belli olsun diye. Bir dola, bir düz hattımdayım çünkü. Bir düz ör, bir dola. Yine modelime doğru 1 2 3 4 5 düz örüyorum. Şurası benim 5 ilmeğim. Burada 2 ilmeği bir alıp sağa doğru kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzelttim. Kestim. Yine diğer modelime doğru arada 5 düz örüyorum. Beş düzümü ördüm. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzelttim ve 2 ilmeği bir alıp kestim. Arada 5 düz örüyorum. 1 5 modeldeyim. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Kol ajuruma doğru 5 düz örüyorduk. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Modele doğru da 5 düz örüyorduk. Ve modeldeyim. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. Şimdi de bu sıralamayla örüyoruz. Arada 5 düz örüyorum, modeli bir çalışıyorum. 5 düz ör, modeli çalış. Kol ajuruma doğru yine 5 düz örüyorum. Burada dolama, düz ör, dolama. 5 düz ör, modeli çalış. Bu sıralamayla ilerliyoruz. Zaten sıralar birbirini takip ediyor. Ördükçe de kendini belli ediyor. Bu sırayı yapınca yine model çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Modelimiz örgümüzün ön yüzünde yaptığımız 3 aşamayla tamamlanmış oluyor. Aradaki düzlerimizi örelim. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak. Tabi yine örgümüzün başındaki 2 ilmeğimin yanında gizli artırma, sonunda da yine 2 ilmeğimin yanında gizli artırma yapıyoruz. Ve örgümün ön yüzünde tabi bu bir düz hattımın sağında solunda 4 noktadaki dolamalar yapmaya devam edelim. Aradaki sırayı tamamlayalım. Tekrar yeni model kurduğumuzda bir başlangıcını yapalım. Sonrasında bizler kendimiz devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Sizinle beraber en son modelimizdeki sıraya geçiyorduk. Orayı tamamladıktan sonra aradaki düzlerimi ördüm ve yine modelimden yukarı doğru baktığımda 1, 2, 3, 4, 5 sıra çalışmış oldum. Şimdi şöyle baktığımızda ön için 1, 2, 3. modeli kuracağız. Tabii kolda bu 1, 2, 3, 4. modeli kurmuş olacağız. Yine ben örgümün ön yüzündeyim. Baştan gizli artırmamla beraber 7 ilmeğimi örmüş oldum. 2, 4, 6, 7. Örgümün ön yüzünde yeni modeli kuracağım zaman her zaman için örgümde 7 ilmeği gizli artırmayla beraber örmüş oluyorum. Sonra modeli kuruyorum. Bunu da diğer türlü nasıl anlarız? Aşağıdaki modelime bakıyorum şöyle. 5 ilmeğimi buluyorum. İleri doğru saydığımda 5 ilmeğimi yine bulduğumda burada model kuracağımı anlıyorum. Şimdi yeni model için baştan 7 ilmeğimi ördüm. Buradaki 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım, bir düz ördüm. Bir doladım, ilmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum arada. Ve yine model kuruyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip tekrar kesiyorum. Arada 5 düz örüyorum. 1 5 düzümü ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şuradaki bir düz hattıma kadar 3 düz örüyordum. Yine aynı şekilde 3 düzümü ördüm. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 3 düz örüyorum. Doladıktan sonra ve yine burada model kuruyorum. Aynı şekilde aynı sıralamayla gideceğiz. Eğer ki şaşıran arkadaşlarım varsa
Modelin tamamını arkalı önlü anlattığım kısma doğru, geri doğru gelirsiniz. Videoyu geri doğru aldığınızda o kısma gelip videoyu izleyerek yapabilirler. Ama zaten bu aşamaya kadar geldiyseniz modelin de anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bizler roba uzunluğunda yeterli derinliğe gelene kadar hem modellerimizi yerleştirerek devam edelim. Zaten ilk modeli kurarken baştan 7 ilmeği örüyoruz, sonra model kuruyoruz. Saymasanız da aşağıdaki modeli takip edip ileri doğru baktığınızda da ilmekleri koyacağınız yeri buluyorsunuz. Bu şekilde bizler ilerleyelim. Sonra kol çalışmasıyla devam edeceğiz. Roba artışları için yeterli uzunluğa geldim. Şuradaki sabit bir ilmeğimin sağda solunda yaptığım dolamaları saydığımda 20 defa, şu delikli görüntü var ya, 20 defa çalışmış oldum bu aşamaya kadar. Ve bu bir sabit ilmeğime kadar da ön ilmeklerim 42 ilmek oldu. Bu uzunluk benim için yeterli. Santim olarak ölçtüğümde de 13,5-14 santim arası çalışmış olduk. Şu şekilde 14 santimde roba uzunluğumuz oldu. Dediğim gibi şuradaki ajur dolamaları da delikli görüntüde, şunları saydığımda 1, 2, 3, 4 diye 20 defa çalışmış olduk. Şimdi artık artışlarımız bitti. Ön taraftan ilerleyeceğim ve kol çalışmamı yapacağım. Sonra arka taraftan ilerleyeceğim. Diğer kol çalışmamı yapacağım. Tabii önce buradaki kol çalışmamı bitirmem lazım. Ön tarafta ilerlerken en son modelimi yapmışım. Bu arada kaç model çalışmışız ona da bakalım. Şu ön taraftan saydığımda 1, 2, 3. Tabii biz kolda ve arkada bir sıra önce kurmuştuk modeli. Arkada ve kolda da 1, 2, 3, 4 tane model çalışmış olduk. Şimdi en son modelimi çalışmışım. Arka yüzden de ters sıralarıma baktığımda 1, 2, 3 sırada ters sıram görünüyor. Aradaki ön yüzden düz, arka yüzden ters ördüğüm aşamadayım. Ve aradaki 4. sırayı geçerken de kol çalışmamı kuracağımı anlıyorum. Şimdi tabii ön tarafta örgümün başında ve sonundaki 2 ilmeğimin yanında artırmalara devam ediyorum. Buna biraz daha devam edeceğiz. Ön taraftaki kuruvezi çalışması için 2 ilmeğimi ördüm, bir gizli artırmamı yapıyorum ve ilerliyorum. Koltuk altındaki bir sabit ilmeğime kadar, şuraya kadar. Zaten şu an örgümün ön yüzünden bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Model kurulumuna geçmedik henüz. İlerledim. Ön ilmeklerimi düz örgülerle ördüm ve aradaki bir sabit ilmeğime kadar geldim. Şöyle 42 ilmek çalışmış oldum. Aradaki bu bir sabit ilmeğimi de öne dahil edeceğim. Bu ilmekle beraber 43 tane ilmeğim oldu ön tarafta. Şimdi yardımcı şişe geçebilirim ya da istiyorsanız siz aynı şişle örmeye devam edebilirsiniz. Ben anlatırken daha rahat anlatabilmek için yardımcı şişime geçtim. Kolda da düz örgülerle ilerliyorum. Ancak buradaki sabit bir ilmeğimi kola dahil edeceğim. Arka tarafta da bu sabit ilmeğimi kola dahil edeceğim. Diğer tarafta simetri olma açısından buradaki bir ilmeğimi de ön tarafa dahil edeceğim. Çünkü sonrasında bedeni öreceğiz ya. Bedenin içinde de modelimiz devam edecek. O sıralamanın birbirini takip etmesi için bunu yapmam gerekiyor. İlerledim. Bu bir sabit ilmeğimi de kola dahil ediyorum. Bunu da dahil edince şu an şişimde kol için 50 tane ilmeğim oldu. İlerlemiyorum. Örgümü çeviriyorum. Dediğim gibi sadece kol çalışmasını yapacağız. Şimdi ön yüzden düz örgülerle geldim. Örgümün arka yüzünden bu kol için olan 50 ilmeğimi de hepsini ters olarak örüyorum. Ön yüze geçtiğimizde model koyma sırasına geleceğiz. Onu beraber yapalım. Şimdi arka yüzden şuraya kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçiyorum. Kol için. Burada hemen kontrol edelim. Model sığıyormuş. Şurada benim bir önceki sıramda model çalışmam yapılmış. Burada ileri doğru saydığımda 5 tane ilmeğimi buluyorum. Buradaki 5 ilmeğimde model çalışacağımı anlıyorum. Dolayısıyla şu baştaki 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğim düz. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeğimin yönünü düzeltiyorum. Kesmemi yapıyorum. Aradaki 5 düzümü örüyorum.
Şimdi buradaki 5 ilmeğimde modelimi çalışıyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 5 düz örüyorum. Yanında 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğin yönünü düzeltip bir alıp kestim. Arada 5 düz örüyorum. Modelimi çalışıyorum. Aradaki 5 düzümü örüyorum. Ve burada da yine modelimi çalışıyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 2 ilmeği bir alıp yönünü değiştirip kesiyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimizi örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzünde devam edelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi baştan 2, 3 ilmeğimi ördüm. Şişime bir doladım. Bu aradaki 3 ilmeğimdeyim. Yönünü düzelttim. 3 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm. Şu zaten 3 ilmeğimi gördüm. Bir dola, 2 ilmeği şişten çıkardım. Yönünü düzeltip 3 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir doladım. Arada 7 düzümü örüyorum. Bu sıralamayı biliyorsunuz zaten. Modeli tamamlayalım. Aradaki düz ters model olmadan iki modelin arasındaki çalışmayı yapalım. Tekrar yeni sırayı kurarken beraber yapalım. Zaten diğer kalan kol uzunluğuna kadar da sıraları sizler tamamlarsınız. Anlaşılır oldu bence. Kolda sizinle beraber kurduğumuz modeli tamamladım. Aradaki düzlerimi de ördüm. Şimdi tekrar yeni model kurma sırasındayız. Bunu da göstereyim ben size. Şöyle bir modelimizi çalışmış olduk ve kol için 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmış olduk. Tekrar çalıştığımda aralarına yerleştirerek şimdi başta şöyle bakıyorum. Şu ortadaki 5 düzümde modelimi kuracağım. İleri doğru baktığımda da 2, 4, 6, 7 ilmeğimi öreceğim. Yedi ilmeğimi ördüm. Burada 5 ilmeğimde modelimi kuruyorum. 2 ilmeği kestim. Bir dola, bir düz ör. Bir dola, 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Aradaki 5 düzümü örüyorum. Tekrar model kuruyorum derken bu sıralamayla devam edeceğiz. Şöyle anlayabilirsiniz. Bu modeli de tamamladıktan sonra yine aradaki düzleri ördükten sonra yine başta 2 düz öreceğiz ve hemen model kuracağız. Bunu tamamlıyoruz. Tekrar model kurduğumuzda zaten sayılar birbirini takip ediyor. Bu defa burada olduğu gibi başta 7 düz öreceğiz, model kuracağız ve bu şekilde kol uzunluğu yeterli ölçüye geldiğinde de sonra tekrar beraber devam edelim. Kol için sıralarımı tamamladım. Bu kadar uzunluk benim için yeterli. Şöyle yan taraftan örneğimi saydığımda 1, 2, 3 tane. Yakadaki en dipten saydığımda da örneğimi 1, 2, 3, 4, 5 tane çalışmış olduk. Santim olarak da ölçeceğim tabii. 17 santimde kol uzunluğumuzu çalışmış olduk. En son örneği bitirdikten sonra şöyle arkadan baktığımda şuradan saydığımda da 1, 2, 3 sıra çalışmış görünüyorum. 3 sıra ters örgü örmüşüm aradaki. Şimdi örgümün ön yüzünden geçerken 2 diş haroşa sırasıyla örgümüzü tamamlayacağız. Bilek kısmı için tabii ki kesme yapmamız gerekiyor bu 50 ilmeğimizde.
Ben 10-12 tane keserek 38 ilmeğe düşürmeyi, benim haroşa tekniğime göre bu yüzde hem haroşamı örerken haroşa sıram görünüyor. Aynı zamanda kesmeleri yapacağım. Bu detaya takılmayın arkadaşlar. Düz örgüyle haroşasını çalışanlardan örgünün ön yüzünden düz örgüyle geçeceksiniz ya, yine kesmelerinizi yaparsınız. Arka yüzden geçerken zaten haroşa sıranız ortaya çıkmış olacak. 12 ilmek eksilteceğim ben. Şimdi bunun için haroşalarıma ben başlıyorum bu sırada. Haroşamı da bu şekilde örüyorum. Beni takip eden arkadaşlarım biliyorlar zaten. Şimdi 3 tane ördüm. Hemen yanında bir tane eksilttim. 2 tane örersiniz. 1 ilmek eksiltirsiniz. Arada 3 örersiniz. Eksiltiyoruz. Aradaki ördüğümüzün bir önemi yok yani. 2 ör. Yine 1 tane eksilttim. 2 tane ördüm. 1 tane eksilttim. Sonuç olarak şişimizde 38 tane ilmeğimiz kalması bizim için yeterli. Aynı zamanda haroşa sıram da ortaya çıkmış oldu. Burada da 3 tane ördüm. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. 2 ördüm. Yine eksilttim. Sayalım. 2, 4, 35. Burada da 5 ilmeğim var. 38 ilmekle bitireceksem burada hemen bir tane daha ve yanında bir tane daha kestiğimde şimdi 38 ilmeğe düşürmüş oldum. 2, 4, 38. Evet. Şimdi artık ön yüzden arka yüzden 2 diş haroşa sıram olacak şekilde örüyorum. Sonra ilmeklerimi kesiyorum. Bu kadar basit. Diğer kol çalışmamıza doğru ilerleyeceğiz. Bu 2 sıramızı tamamlayalım. İlmekleri keselim. Yine beraber devam. Sıralarımı tamamlayıp ilmeklerimi kestim. İpimi de biraz uzun bıraktım ki kol altı dikişimi tamamlayabilmek için. Gördüğünüz gibi 1-2 sıra haroşamı tamamladım. Şimdi devam ediyorum. Diğer kol çalışmama doğru ilerleyeceğim. Ne yaptık? Ön taraftan ilerledik. Kol çalışmamızı ördük. Şimdi arkadan örgümün ön yüzü bana bakıyor. Buradan ipimi bağlayacağım. Zaten modeli tamamladık. Aradaki düzlerimizi örüyorduk. Düz örgülerle diğer koltuk altına doğru ilerliyorum. Şuraya. Aradaki bir sabit ilmeğime doğru ilerledim. Bir düz sabit ilmeğime kadar. Şimdi arkadaki ilmeklerimi de saydım. Burada 59 tane ilmeğimiz var. Benimle beraber aynı öğren arkadaşlarım için söylüyorum. Buradaki bir sabit ilmeğimi diğer tarafta olduğu gibi kola dahil edeceğim. Şimdi yardımcı şişe geçiyorum. Ve kol ilmeklerimi örmeye başlıyorum. Yine düz örgülerle şuradaki bir sabit ilmeğime kadar ilerliyorum. İlerledim. Kol için 50 tane ilmeğimi ördüm. Buradaki bir düzümü öne dahil ediyorduk. Diğer tarafta olduğu gibi. Bakın buradaki bir düzümü öne dahil etmiştik. Burada da aynı şey yapıyoruz. Örgümü çeviriyorum. Artık sadece kol çalışmamı öreceğim. Arka yüzden de bütün ilmekleri ters olarak örelim. Ön yüzde model kuruyoruz. Örneğimizi kuracağız. Bu evin ön yüzüne geçtim. Kol için başta 3 düz örüyorum. Çünkü buradaki 5 ilmeğimde modelimi kurmam gerekiyor. 3 düz ördükten sonra 2 kestim, 1 doladım. 1 düz ör, 1 dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip kesiyorum. Arada 5 düzümü örüyorum. Bu sıralamayla örüyoruz. Modelimizi kurmuş oluyoruz. Sıramı tamamladım. Hem modelimi kurdum. Aradaki 5 düzlerimi ördüm ve şişimde en son modeli kurduktan sonra 2 tane düzüm kaldı. Bu 2 düzümü örüyorum. Örgümün arkasındaki bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüzde modelimizde devam ediyoruz. Bu çalışmayı tamamlayalım. Tekrar yeni model kurulumunda beraber devam edelim. Modelimi kurduktan sonra bunu tamamladım. Aradaki düzlerimi ördüm. Tekrar araya yerleştirerek öreceğimiz model çalışmamdayım. Bu defa başta 2, 4, 6, 8 düz ördüm. Burada modelimi çalışacağım. 2 ilmeği kestim. 1 dola. 1 dola. 2 ilmeği bir alıp kesiyorum.
Bunu da niçin gösterdim? Bu defa modeli kaydırdığımızda başta 8 düz öreceğiz. Tekrar yeni modele başladığımızda da 3 düz öreceğiz. Hesaplamasını da aslında anladığınızı düşünüyorum. Bu sıralamayla kol çalışmamızı diğer tarafta olduğu gibi aynı şekilde örelim. Kol ucunda yine ilmeklerimizi eksiltelim. 38 ilmekle 2 diş haroşamızı örelim. İlmeklerimizi keselim. Sonra beden çalışmasıyla örgümüzde devam edeceğiz. Diğer kol çalışmamı da tamamladım. Aynı şekilde ördük. Arkadan ilerlemiştik. Burada kol çalışmamızı tamamladık. Şimdi örgümün ön yüzü bende bakacak şekilde ipimi buradan bağlamam gerekiyor. Buradan devam edeceğiz. İpimi bağlıyorum. Düz örgülerle ilerliyorum. Tabi örgümün sonunda son 2 ilmeğim kalınca gizli artırma yapmayı unutmuyorum. İlerledim. Şişimde 2 tane ilmeğim kaldı. Gizli artırmamı yapıyorum. Kruveze çalışmama bir süre daha devam edeceğim. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sırada koltuk altı da birleşmiş olacak. Şimdi bütün ilmekleri ters olarak örelim. Örgümün arka yüzünden sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzüne geçiyoruz ve aradaki düz sıraları tamamladığımız için yeniden model kuracağız. 2 ilmeğimi örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Gizli artırma ile beraber 7 ilmek örüyorduk. Sonra model kuruyorduk. Bakalım 2, 4, 6, 7. Şimdi 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Arada 5 düzüm örüyorum. Modelimi çalışıyorum. Koltuk altındaki 5 düzüm örüyorum. Şimdi modeli tamamladıktan sonra 4, 5 düzümü ördüm. Tekrar sıramı takip ederek modelimi çalışıyorum. Yani kurmaya devam ediyorum. Evet, örneklerimi kurarak arada da 5 düz örerek ilerledim. Şimdi son örneği kurduktan sonra 1, 2, 3, 4 düz ördüm. Zaten şişimde de 2 ilmeğim kaldı. Bir gizli artırma, kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Yine ön yüzde örgümüzde örneğimize devam ediyoruz. Ve modelimizi kaydırarak örgümüze bir miktar devam edelim. Tabi bu başta ve sondaki 2 ilmeğin yanında gizli artırmalar yapmaya devam edelim. Sıralarımı tamamladım. Kruveze çalışmamda yeterli genişliğe geldim. Örgümün beden çevresinde şu an şişimde 165 tane ilmeğim oldu. Artık bu 2 ilmeğin yanında gizli artırma yapmayacağız. Bütün ilmekleri olduğu gibi öreceğiz artırma yapmadan. Tabi örgümüzün içinde sırası geldiğinde örneğimizi çalışarak devam edeceğiz. Şurada göstereyim. Burada da kruveze genişliğine ulaştık ve sonra hiç artırma yapmadan yeterli uzunluğa gelene kadar örgümüzü öreceğiz. Şimdi dediğim gibi 165 tane ilmeğim var. Zaten en son örneğimi çalışmışım. Aradaki düzleri örüyorum. Arkadan baktığımda 3. sıramı örmüşüm.
örgümün ön yüzünden geçerken 4. düz sıramı çalışacağım. Sonrasında modeli kurduğumuzda da onu hesaplamasını öğrendik ama tekrar söyleyeyim. Şöyle bu alttaki modelim, ileri doğru 5 ilmeğimi buluyorum. Burada örnek çalışacağız ve örgümüze başlarken 2, 4, 5 düz öreceğiz. Sonra örneğimizi çalışacağız. Zaten arada 5 düz örneği çalış şeklinde sıramız devam edecek. Bu aşamadan sonra yine nasıl olsa artık anlaşılır olduğunu düşündüğüm için göstermeyeceğim. Dediğim gibi 165 ilmeğe ulaştık ve örgümüzün bedenini örerek devam edelim. Artırma yok. Örnek çalışmaya sırası geldiğinde devam edelim. Tekrar sonra yine beraber buluşalım. Örgümde yeterli uzunluğa geldim. Koltuk altından santim olarak ölçtüğümde 22 santim, 22,5 santim çalışmış oldum. Sizler bu uzunluğu kendi bebeğinizin kalıbına göre de ayarlayabilirsiniz. Daha uzun veya daha kısa çalışabilirsiniz. 22 santim bizim için yeterli olacak. Model olarak da sıralarıma baktığımda 1, 2, 3, 4, 5 tane çalışmış oldum. Hemen ön taraftaki ilk modelden saydığımda. Ve en son örneğimi yaptıktan sonra da aradaki düzleri örmekteyim. Ve arkadan da sırama baktığımda 1, 2, 3 sıra tersimi çalışmış görünüyorum. Bu arada işaretlerimi taktım. A çalışmasını yapacağım. Sizler örgünüze hırka olarak, burada olduğu gibi benim gibi hırka olarak yapmak istiyorsanız yeterli uzunluğa geldikten sonra bütün ilmekleri tabii kesiyorsunuz. Öncesinde 2 diş haroşa sırası çalışabilirsiniz benim gibi. Lastik çalışması yapıp 2-3 sıra, ondan sonra bütün ilmekleri kestiğinizde hırka olarak örgünüzü tamamlamış olursunuz. Sonrasında bağcık çalışması yaparsınız dilediğiniz gibi. Şimdi bizler tulum olarak örüp ilerleyeceğiz. Bu aşamada tabii ben koltuk altı dikişimi de yaptım. Sizler de bildiğiniz gibi ince bir dikişle koltuk altınızı dikerek birleştirebilirsiniz. A kısmını yapmak için kesmeler yapacağız. Bunun için de işaretlerimi aldım. Şöyle ön taraftan baktığımda İleri doğru ilmeklerimi saydım ve 40 ilmeği bulduktan sonra işaretimi taktım. 2, 4, 6, 8, 10. 40 ilmeğimi buldum, işaretimi taktım. Yine burada da aynı şekilde 40 ilmeğimi saydım, işaretimi taktım. İçerideki olan yeri, bu 40 ilmeği bir sırada geçerken hepsini birden keseceğiz. Bu işareti taktıktan sonra 20 ilmeğimi saydım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20 işaretimi taktım. Hemen diğer tarafta da aynı şekilde 20 ilmek ileri doğru saydım ve işaretimi taktım. Arka kısım için ilmeklerimi bulmuş oldum. Arka tarafta da 45 ilmeğim olacak. Şu ortadaki işaretin bir önemi yok aslında. Tam ortasını bulmak için taktım. Arka için sonuçta 45 ilmeğim var. Şimdi kesme detayına geçelim. İşaretleri ayarladıktan sonra bizim örgümüzün çevresinde 165 tane ilmeğim var. Sizin örgünüze göre birkaç ilmek fazla veya eksik olabilir. Ona göre bu dağılımı yaparsınız. İlla da bir net sayısı yok. Sizler göz kararı olacak şekilde ayarlarsınız. Arka tarafta 45 ilmeğim var. Şu yan tarafta 20 ilmeğim var. Ön tarafta da 40 ilmek olacak şekilde ayarladım. Sizler de duruma göre ilmeklerinizi eksik veya fazla olacak şekilde ayarlarsınız. Sonra kesme detayına başlarsınız. Şimdi örgümün ön yüzünden ilerleyeceğim. İç tarafta olacak kısmı yapacağım. Burada baştaki 40 ilmeğimi, bütün ilmekleri keserek işaret taktığım yere kadar ilerliyorum. Şimdi bildiğiniz kesme tekniğiyle bu 40 ilmeği keserek ilerleyebilirsiniz. İşaretimin olduğu yere kadar keserek ilerliyorum. Keserek ilerledim. Bu işaretle işim bitti nasılsa. Bu ilmeğimi de kesmem gerekiyor. Şimdi 20 ilmeğim var burada. 2, 4, 6, 8, 10, 8, 20. Çünkü baştaki 40 ilmeğimin hepsini kestim. Buradaki 20 ilmeğimi ikişer ikişer öreceğim. 10 ilmeğe düşüreceğim. Şöyle ki kesme yapıyorum yani. 2 ilmeği bir alıp kestim. İkişer ikişer örüyorum. Örgümün ön yüzünde olduğum için düz olarak kesiyorum. Bakalım.
2, 4, 6, 8, 10 tane ilmeğim oldu. Şimdi arka olan ilmeklerimi 45 ilmeğime öreceğim. Şu ortadaki işaretimi alıyorum, kafanız karışmasın. Sonuç olarak arka için 45 ilmek ayırdık. Bu işaretimden itibaren düz örgülerle ilerliyorum. Çünkü modelimi çalıştım ve aradaki düzleri örmekteyim. Örgümün ön yüzündeyim. Ve bu 45 ilmeğimi işaretime kadar düz olarak örüyorum. Yine buradaki 20 ilmeğimi 10 ilmeğe düşüreceğim. İkişer ikişer örüp ilerledim. Şu arka için olan 45 ilmeğimi ördüm. İşaretimi tekrar geçiriyorum. Buradaki 20 ilmeğimi 2 2 örüyorum. 2 ilmeği bir aldım, kestim. Yine keserek bu 20 ilmeğimi 10 ilmeğe düşürüyorum. Evet, işaretimin olduğu yere geldim. Tekrar işaretimi geçirdim ve buradaki kalan 40 ilmeğimi örüyorum. Düz örgülerle örüyorum. Örgümün sonundaki 40 ilmeğimi de işaretimden sonra olan 40 ilmeğimi de tek tek düz örgüyle ördüm. Şimdi örgümü çeviriyorum yine işaretime kadar. Bu ilmeklerimi ters örgüyle örüyorum. Eksilttiğim 10 ilmeği bu sırada keseceğim. Hepsini keseceğim. İşaretime kadar öreyim. Şuraya kadar. Baştaki 40 ilmeğimi ördüm. Şu işaretimin olduğu yere kadar. Eksilttiğim 10 ilmeğimi burada. Şimdi zaten artık bu işaretimi alıyorum. Hepsini keseceğim. Buradaki 40 ilmeğimi koruyorum. Ve bu aradaki 10 ilmeğimi kesiyorum. Çok da sıkmadan kesiyorum ki kasmasın. Bu işaretle de işim bitti. Ve şimdi şöyle bir bakalım. Burası benim ön taraf için tulumumda. Ön A kısım olacak. Şurası benim bacaktaki yan detay. Yine buradaki 10 ilmeği de keseceğiz bu aşamada. Şimdi keseyim, daha net ortaya çıkacak. Bu ortadaki 10 ilmeği, yan taraftaki 10 ilmeği kestik ya. Şu anda şu işaretime kadar olan yerde arka ağ çalışmamdaki 45 ilmeğim. Bu 45 ilmeğimi de yine tek tek ters örgüyle şuradaki işaretime kadar örüyorum. İşaretime kadar 45 ilmeğimi ördüm. Bu eksilttiğim kalan 10 ilmeğimi de yine hepsini kesiyorum. Evet. Burada ipimi koparmam gerekiyor. İpimi kestim. Şimdi bir son haliyle bakalım. Şöyle katladığımda tulumumun iç kısmına gelecek olan bu detayı zaten bir sırada bu 40 ilmeği kestik. Sonra yan bacak kısmına gelecek olan bu detayı çalıştık. 20 ilmeği 10 ilmeğe düşürdük. Burada kesmemizi yaptık. Diğer tarafta da aynı şekilde. Buradaki 20 ilmeği 10 ilmeğe düşürdük. Sonra bütün ilmekleri kestik. Ön taraf için, ön A kısmı için 40 ilmeğimiz var. Arkadaki A çalışmamız için de 45 ilmeğimiz var. Önce arka tarafı çalışalım, sonra ön tarafı çalışalım ve tulum çalışmamızı bitirmiş olacağız. Bu ön taraftaki 40 ilmeğimizi yine misinalı şişte bekleyerek sadece arkaya örerek örgümüzde ilerleyebiliriz ama gösterirken daha anlaşılır olmasını istediğim için bu 40 ilmeğimi ayrı bir şişe aktarabilirsiniz ya da varsa elinizde benim gibi böyle bir aparata aktarabilirsiniz. Şimdi bu ilmeklerimi ben aktarayım. Aktardığım aparatımda bekleyecek. Şimdi şöyle arka taraftan ipimi bağlayacağım.
Baktığımda da aradaki 5 sıra çalışmamı yapmış oldum. Burada modelimizi yerleştirerek örgümüze yine model çalışmasıyla devam edeceğiz tabii ki. Şimdi buradan ipimi bağlayacağım. Sırası geldiği için örnek çalışmamızı yapacağız. İlk ilmeğimi de yine örerek alacağım. Örgümün başında ve sonunda hemen bu sırada kesmeler yapmaya başlamayacağım. Önce bir şu örneklerimizi yerleştirelim. Şöyle baktığımda 5 tane ilmeği burada kurmam gerekiyor. Şu anda başta ilk 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Baştaki ilk 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Hemen burada örneğimi çalışıyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip kestim. Aradaki 5 düzümü örüyorum. Şu şekilde örneği yerleştirerek tekrar modelimi sırası geldiği için kurarak devam ettim. 1, 2, 3, 4 tane örneğimi çalışmış oldum. Örgümü çeviriyorum. Bu 45 ilmek üzerinden çalışıyorum biliyorsunuz. Şimdi arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geçelim. Arka yüzden sıramı tamamladım. Arka tarafta hiçbir detay yok zaten biliyorsunuz. Şimdi örgümün ön yüzünde başında ve sonunda kesmeler yapmaya başlayabiliriz. Baştaki 2 ilmeği düz olarak öreceğim. Dibinde 2 ilmeği bir alıp kesmemi yapacağım. Modelimi çalışarak ilerleyeceğim. Şişimde 4 tane ilmeğim kalacak. Yanındaki 2 ilmeği bir alıp keseceğim. Kalan 2 ilmeği düz olarak öreceğim. Bu şekilde arka taraftaki ağ çalışmam için kesmeler yapmaya başlamış olacağım. İlk ilmeği yine ben örerek alıyorum. İlk 2 ilmeği düz olarak ördüm. Kesmemin simetrik olmasını istediğim için yine yanındaki 2 ilmeği bir alıp 2 ilmeğin yönünü düzelttim. İkisini bir alıp kesiyorum. Ve modelime doğru örüyorum. 1, 2 düz örmüş oldum. Şu 3 ilmeğim var ya, dolama yapıyordum. İkisinin yönünü düzeltip şişime takıp üçünü bir alıp kesiyorum. Bir dola, 7 düz ör. Yine bu 3 ilmek üzerinden yönünü düzeltip kes dola. Bu detayı yapalım. Şişimde 4 tane ilmeğim kalana kadar. Şişimde 4 tane ilmeğim kaldı. Tabii bu arada örneğimi çalışmaya devam ettim. Burada ilmeklerimin yönünü düzeltmeme gerek yok. 2 ilmeği bir alıp kestim. Kalan 2 düz ilmeğimi örüyorum düz olarak. Örgümü çeviriyorum. Bu örgümün başındaki ve sonundaki kesmeleri örgümün her ön yüzünde yapacağım. Arka yüzde yine hiçbir detay yok. Bütün ilmekleri ters olarak örelim örgümüzün arka yüzünde. Şimdi 45 ilmeğimizde 2 ilmek eksiltmiş olduk. 43 ilmeğe düşmüş oldu. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi modelimde hemen kesmemin dibine denk geleceği için bu sırada ben şu baştaki 2 ilmek örüyorum, yanında dibinde kesme yapıyorum ya, yine son 4 ilmeğim kalacak. Burada da kesme yapacağım. Bu sırada kesme yapmayacağım örgümün başında ve sonunda. Şimdi şöyle ki modelime kadar ördüm ve kesme yapacağım yere geldim. Başta 4 düz örmüş oldum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. Yani burada örneğimi çalıştım. Kesme yapmadım. 43 ilmeğim yine 43 ilmek olarak kaldı. Bu sırada kesme yapmayalım, bir önemi yok. Sadece şu örneğin çok dibe doğru yaklaşmasını istemediğim için böyle bir şey yapıyorum. Sadece örneğimizi çalışarak bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de bütün ilmekleri ters olarak örerim. Sonrasında kesmeler her örgümüzün ön yüzüne yaparak ilerleyeceğiz. Arka yüzden de bu 43 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Bir tane örnek çalışmış olduk tabi bu arada. Şimdi artık örgümün başında ve sonunda kesmeler yapacağım. Her örgümün ön yüzünde. Baştaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. İkisini bir alıp kesiyorum. Nasıl olsa örneğimizi tamamladık. Aradaki düzleri ördüğümüz için ortadaki bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Şişimde 4 ilmeğim kalana kadar yine örgümün sonunda kesme yapacağım. 4 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi bir alıp kesiyorum. 2 ilmeğimi örüyorum ve 41 ilmeğe düştü.
Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrar örgümüzün ön yüzünde kesmeler yapmaya devam ediyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip ikisini bir alıp kesiyorum. Ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şişimde 4 ilmeğim kalıyor ve yine kesmemi yapıyorum örgümün sonunda. 4 tane ilmeğim kaldı. İkisini bir alıp kestim. 2 ilmeğimi örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzde yine bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzünde başında sonunda kesmeler yapmaya ön yüzündeyim. Şişimde 39 tane ilmeğim var. Yeniden model kurma sırasındayım. Baştaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmeklerimin yönünü düzeltiyorum. Kesmemi yapıyorum. Ve bakıyorum, model çalışacağım yeri buluyorum. 2, 4, 5, 3 düz örüyorum. Kestikten sonra örneğimi çalışıyorum. Şişimde 4 ilmeğim kalana kadar ortadaki ilmeklerimi, örneğimi de kurarak örüyorum. İlerledim. Şişimde 4 tane ilmeğim kaldı. En son örneğimi kurduktan sonra 3 düz ördüm. Şişimde 4 ilmeğim kaldı. Burada 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Son 2 ilmeğimi örüyorum. Örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka tarafta bir detay olmadığı için tekrar örgümüzün ön yüzünde hem model çalışmasını hem örgümüzün başındaki ve sonundaki kesmeler yapmaya devam ediyoruz. Sıramı tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kesmeleri şöyle baştaki ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum ya. Sizler ilmeklerinizin şekline göre bu tarafta düzeltmeniz gerekiyorsa yine düzeltirsiniz. Şu şekildeki görüntüyü sağlamak için ortaya doğru bir simetrik görüntü var. O yüzden burada ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum. Şimdi anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Artık 2 ilmek örüyoruz, kesme yapıyoruz. Sırasıysa modelimizi çalışıyoruz. Şişimizde 4 ilmek kalıyor. Kesme yapıyoruz. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde örgümün her ön yüzünde yapıyorum bu kesmeleri. A kısmı yeterli daralmaya geldiğinde bu şekilde çalışalım. Kaç ilmek kaldığını söyleyeceğim size. Kesmeler yaparak devam ettim. Şişimde 19 tane ilmeğim kaldı. Sırası geldiğinde de modelimi kurdum. Şöyle ki 19 ilmek kaldıktan sonra birkaç sırada hiç kesme yapmadan ördüm. Onu da nasıl anlayabilirim? Bu sıranın da bir önemi yok aslında. Göz kararı ördüm ama şu en son kesme yaptığım yer belli oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 sırada 19 ilmeği hiçbir işlem yapmadan ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördüm. Şimdi 2 diş haroşa sırası öreceğim. Kolda olduğu gibi bu 19 ilmeğim 2 sırada haroşa ördükten sonra arka ağ çalışmamı tamamlamış olacağım. Şu haliyle isterseniz santim olarak da bu aşamaya kadar ölçüsünü vereyim. Şu şekilde ölçtüğümde 12 santim, 12,5 santim örmüş görünüyorum. Şu haliyle baktığımda 12 santim. 2 diş haroşa sırası da örünce 12,5-13 santim civarı arka taraftaki ağ çalışmamızın uzunluğu olmuş olacak. Ve 2 diş haroşa sırası yapmaya geçebilirim. Sıralarımızı tamamlayalım. Sonra bütün ilmekleri keselim. Ön taraftaki ağ çalışmalarımı ördüm. Sonra da ilmeklerimi kestim. Şimdi ön taraftaki aparatımda bekleyen ilmeklerimi şişime aktardım. Hemen buradan ipimi bağlıyorum. Örgümün ön yüzü bende olacak şekilde. Çünkü aradaki 5 sıramı tamamladığım için örgümün ön yüzünden taraftaki ağ kesimi için örgümün ön yüzü bende olacak şekilde ipimi buradan bağlayacağım. Model kurma sırasındayım zaten. Yine örgümün başında kesme yapmadan, sonunda da yine kesme yapmadan önce isterseniz örneğimizi yerleştirelim. Şöyle baktığımda bu iki modelin arasına bir örnek, buradaki iki modelimin arasına da bir örnek yerleştirince ön tarafta 2 örnek kurarak ağ kesimine başlamış olacağım. Şöyle ki baktığımda aşağıdaki modelimdeki 5 ilmeğimi görüyorum. İleri doğru düzlerimi saydığımda 5 düz. İlerliyorum. Buradaki örneğimdeki 5 düzümü görüyorum. İleri doğru ilmeklerimi saydığımda da 10 tane düzüm var. Haliyle örnekleri çalıştığımda bu taraftaki ilmek sayımla bu taraftaki düz ilmek sayım eşit olmayacak. Burada çok ilmek kalıyor. Orantılı bir görüntü olmasını istediğim için şimdi modelimizi kurarken anlatayım. Şimdi hemen ipimi buradan şu şekilde taktım. Düz örgülerle ilerliyorum model kuracağım yere doğru.
Evet. Şimdi burada benim örneğimi kurmam gerekiyor. Şu iki örneğimin arasındaki 5 düzümü gördüğümde, burada örneğimi kurduğumda 2, 4, 6, 8, 10 tane düzüm var. Örneğimi kurdum diyelim, aradaki 5 düzü ördüm. Yine burada örneğimi uyguladım. İleri doğru saydığımda da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane düzüm olacak. Burada 10, burada 15 olunca orantısız bir görüntü olacağı için şöyle yapalım. Burada bir tane daha ilmek örüyorum. Örneğimizi bir tane ilmek kaydırarak örmüş olacağız. Bu örgünün sonunda hiç belli bile olmaz. Şimdi burada 11 tane düz örmüş oldum. Hemen örneğimi kuruyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. İlmeklerimin yönünü düzeltip 2 ilmeği bir alıp kesiyorum. Birinci modelimi kurmuş oldum. Şimdi aradaki 5 düzümü örüyorum. Bir ilmek kaymış oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. İlerlediğinde örgümüz hiç belli bile olmayacak. Şimdi yine burada örneğimi kuruyorum. 2 ilmeği bir alıp kestim. Bir dola, bir düz ör, bir dola. 2 ilmeğimin yönünü düzeltip kesiyorum. Şimdi kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Burada baktığımda örneğimden ileri doğru 11 tane ilmeğim oldu. Burada da yine örneğimden ileri doğru 14 tane ilmeğim oldu. Örgümün arka yüzünden geçerken başta 3 ilmeğimi kesiyorum. 1, 2, 3 ve kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. 3 ilmek kesince 40 ilmeğimiz vardı. 37 ilmeğe düştü. Şimdi örgümü çeviriyorum. Baktığımda örneklerimi tam ortalamış oluyorum. Buradaki örneğimden ileri doğru 11 tane ilmeğim, düz ilmeğim. Burada da yine 11 tane düz ilmeğim olmuş oldu. Artık A için kesmeler yapmaya başlayabilirim. 2 tane ilmek düzümü ördüm. Ve yanındaki 2 ilmeğimin yönünü düzeltip bir ilmeğimi kesiyorum. Modelime doğru örüyorum. Kestikten sonra 2, 4, 6, 8 ilmeğimi ördüm. Bir dola, şu 2 ilmeğimin yönünü düzeltip şişime takıyorum. Sonra 3 ilmeği bir alıp kesiyorum. Bir dola. Arada biliyorsunuz 7 düz örüyorum. Örneğimdeyim. Bir doladım. 2 ilmeğimin şişimden çıkardım. Yönünü düzeltip üçünü bir alıp kesiyorum. Bir dola. Kalan ilmeklerimi şişimde 4 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Bu aşamada örneğimizi de ortaladığımıza göre artık bir detay yok. Örgümün başında sonunda kesmeler yapıyorum. Sırası geldiğinde de örneğimi örüyorum. Başka bir detay yok zaten. Arka tarafı yaparken A kesmesinin nasıl olduğunu anladığınızı düşünüyorum. Şimdi örgümü çevirdim. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi şişimde 35 tane ilmeğim var. Şurada 3 tane ilmek kesmiştim. 37'ye düşmüştü. Örgümün ön yüzünden birer tane de kesince 35 ilmeğe düştü. Artık örgümün her ön yüzünde başında sonunda kesmeler yapıyorum. Modelimizi çalışıyoruz. Ve A ortası için arka tarafta 19 ilmeğimiz kalmıştı. Yine ön tarafta da 19 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde kesmeler yapmaya devam edeceğiz. Şişimde 4 tane ilmeğim kaldı. Bu ikisini bir alıp kestim. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Örneğimizi de tamamlamış olduk. Şimdi aradaki arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak 5 sıramızı örüyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şu an şişimde 33 tane ilmeğim var.
Buradaki örneğimizi tamamladık dediğim gibi. Aradaki düzlerimizi örelim. Yan tarafta kesmeler yapmaya devam edelim. Bir detay yok zaten. Şişimizde 19 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde kesmeler yapmaya devam edelim. Sırası geldiğinde modelimizi çalışalım. Sonra 2 diş haroşa sırası öreceğiz. Oraları anlatırım zaten. Buradaki ağ çalışmamızı da tamamladık. Sizinle beraber 2 örnek kurmuştuk ortalayarak. Sonra yan taraflarda kesmelere başladım. Orta tarafta örneğimiz sırası geldiğinde ördük. Yan taraftaki kesmelere de devam ettim. 19 tane ilmeğimiz kaldı. Bu kalan 19 ilmeğimi de yine 1-2 sıra daha hiçbir işlem yapmadan ördüm. Şöyle bakıyorum, kestiğim yer belli oluyor. 1, 2, 3 sıra örmüş görünüyorum. 3 sıra ön yüzden düz arka yüzden bu 19 ilmeğimi öylece ördüm. Sonra 2 sıra daha haroşa ördüm. İlmeklerimi kestim. En son bir tane tam ortada modelim denk geldi. Onu o şekilde yerleştirerek ördüm. Çıt çıt yaparak bu ağ birleştirmesini yapacağım. Sizler bu haroşa sırasını geçerken tam şu 2 diş haroşanın ortasında 2 tane ilik çalışabilirsiniz. Arka tarafın buraya 2 tane düğme dikersiniz. Ön tarafa da açtığınız ilikle ağ ortasını düğmeli bir şekilde birleştirebilirsiniz. Ya da benim gibi çıt çıt çalışmasıyla örgünüzü tamamlayabilirsiniz. İpimi koparmadım. Örgümün çevresini, bütün çevresini tığ yardımıyla böyle tığ çalışması dediğimiz modelle tamamlayacağız. İstediğiniz modeli uygulayabilirsiniz. Ben şimdi burada ipimi hiç koparmadım. Dediğim gibi örgünüzde nasıl, hangi numaralı şişle rahat ediyorsanız 2 milimlik tığ kullanacağım ben. Sizler de ona göre tığınızla kenar çalışmasını yapabilirsiniz. Şimdi 5 zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Ve sıramı takip ederek 3-4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 5 zincir çekiyorum. 4-5 zincir olur. O fark etmez. 2 3 4 5. Hemen dibine batıyorum. Yanında sıramı takip ederek 1 4 tane şu şekilde sık iğne yaptım. Zincirimi çektim, dibine battım. Başka hiçbir detay yok. Bu şekilde örgümüzün bütün çevresini tığlayalım. Bir tane daha. Örgümün bütün kenarını tığla tamamladım. Başladığım noktadan devam ettim. İpimi hiç koparmadım. Yaka çevresinden devam ettim, ilerledim. Şöyle iç taraftaki yeri de yine takip ederek şuradaki bacak oyuntusu da dahil olmak üzere bütün çevresini tığla tamamladım. Başladığım noktaya geldim. Sonrasında ipimi sağlam bir şekilde pekiştirip kalan ipi de içine temizledim ve tığlama detayını yine aynı şekilde tığla örersiniz, tamamlarsınız. Şimdi bağcık çalışmasına geçelim. Bağcığı beni takip eden arkadaşlarım biliyor. İsterseniz bu şekilde örebilirsiniz, kordon bağcık çalışması yaparak. Bu taraftan şöyle katladığınızda karşısına denk gelecek yerden 3 ilmek çıkarırsınız. İstediğiniz uzunlukta bağcığınızı örersiniz. Yine kruveze çalışmamızın, yani artırmaların bittiği yere kadar şu köşeden de 3 ilmek toplarsınız, bağcığınızı çalışırsınız. İçeriden de yine karşılıklı olacak şekilde burada zaten zincir çekerek hemen bağcığımızı tamamlıyoruz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Hem düğme veya çıt çıt kullanmamış olursunuz. Gerçi ağ ortasında kullanacağız ama burada da şimdi şöyle daha farklı tığ ile yapacağımız bir bağcık çalışması olacak. Hem bu tekniği öğrenelim. Burada içteki bağcığımı çalıştım ben. Kruveze çalışmamı bitirdim. Yani artırmaları bitirdiğim tam şu uç noktadan tığ yardımıyla bağcığımızı çalıştım. Bu karşısına denk gelen ajurlu çalışmam var ya. Zaten bu delikli olan yerden bağcığımı çıkaracağım. Örgümün dış yüzünden bağlayarak kapatmış olacağım buradaki çalışmayı. İsterseniz bağlama detayını iç yüzde de yapabilirsiniz. Şuradaki örneğimin buraya denk geliyor. Buradan içeriden tığımla şöyle
Oradan bağcığımı çalışacağım. Şimdi ipimizin ucunu bir hayli şöyle, nasıl söyleyeyim, 1 metre olacak şekilde uzun bırakıyorum. Şu şekilde bir uzunlukta bıraktım. Yaklaşık 1 metre. Şu şekilde girdim. İlmeğimi oluşturdum. Uzun bıraktığım yer burası benim. Tığımın üstüne doluyorum. İkisini içinden geçiriyorum. Tığımın üstüne doluyorum. 2 ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bağcığımı bu şekilde yeterli uzunluğa gelene kadar öreceğim. Çok da sıkmıyorum. Rahat bir şekilde zincir çekerek örüyorum aslında. Burada istediğiniz şekilde bağcık tekniği kullanabilirsiniz. Direkt zincir de çekebilirsiniz. Ya da bildiğiniz başka bir bağcık tekniği varsa öyle de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bağcığım da bu kadar uzunluk benim için yeterli. Zaten ayırdığım ipim de bitti. Yaklaşık 46 santim ölçtüğümde örmüş oldum. Bu uzunluğu siz kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. İpimi burada kestim. Şuraya bir düğüm atıyorum. Sonra bağcığımın uç kısmını da yine düğümlüyorum. Her iki bağcığımı buradan çıkarıyorum. Tamamladık. Diğer taraftaki kapanmayı da isterseniz buraya düğme dikebilirsiniz. Şuradaki birit gibi olan yerlerden 2 tane düğme dikip şuradan düğmenizi geçirdiğinizde burayı kapatabilirsiniz. Ortası için de dediğim gibi isterseniz ilik açarsınız. Şu ön tarafta olacak yerde 2 tane ilik çalışırsınız. Düğme yardımıyla ortasını birleştirebilirsiniz. Ama ben çıt çıt dikeceğim buraya da aynı şekilde. İsterseniz burayı düğme detayıyla da birleştirebilirsiniz. Şimdi bu tulumumun kenar çevresine ben işleme yapacağım. Birkaç tane yaptım, ilerledim. Daha önce ben çünkü örgülerimde işleme pek kullanmadığım için isterseniz başka videoda anlatan arkadaşlarımdan yardım alarak yapabilirsiniz. Ben tamamen şöyle kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Bunu yine size göstereceğim. Siz tercihinize göre burayı isterseniz hiç süslemeden de kullanabilirsiniz. Ya da daha farklı videolardan faydalanarak işlemenizi yapabilirsiniz. Şimdi önce çiçek çalışmasıyla başlayalım. Çiçeğimin ortasına minik bir tomurcuk çalışıyorum. Buraya ben yapmışım. Size göstermek için şuraya. Zaten rastgele tomurcuk çalışması yaptım. Yaprak çalışması yaptım. Çiçek yaptım. İstediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Şimdi şuraya çiçeğimin şuradaki tomurcuğu çalıştığımızı düşünelim. Size göstermek için. Örgümün herhangi bir yerinden giriyorum. Düğümümü attım tabii ipimde. Şöyle. Sonra 3-4 defa, 5 defa doluyoruz. Tomurcuğunuzun büyüklüğüne göre. Şurayı da tutuyorum, şurayı. Ve iğnemi çekiyorum. Az önceki battığım yerin yakınına batıyorum. Ve tomurcuğumu çalışmış oluyorum. Bu kadar basit. İçeriden de bunu şimdi sabitleyeceğim. İpimi kesiyorum. Tomurcuğumuzu çalıştık. Şimdi çevresine istediğiniz renkte ipi alarak yaprak çalışacağız. Şöyle pembe rengimi bağladım. Tomurcuğumun dibinden girdim. Rastgele şöyle battım. Ve yine girdiğim noktanın yakınından iğnemi batırıyorum. Sonra şöyle yaprağımın uzunluğunu burada tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Şurayı şöyle şu ipi
Parmağımla tutuyorum. Burası benim yaprağım oluyor. Şöyle bir görüntü var. Buradan iğnemi geçirdim. Şu şekilde sabitliyorum. Tekrar aşağı doğru tomurcuğumun dibine iniyorum. Çok sıkmayalım. Aynı şekilde yaprağımın uzunluğunu ayarlıyorum. Yine tomurcuğumun yakın dibine doğru batıyorum. Tomurcuğum çevresinde bu şekilde yaprak çalışmasıyla ilerliyorum. Çiçeğimi çalışmış oldum. İpimi içeriden gizleyerek temizleyeceğim. Farklı renk ipimi kullanıyorum şimdi. Bu yapraklarımın içini dolduracağım. Aynı renkle de doldurabilirsiniz. Şimdi yaprağımın orta noktasından giriyorum. Aynı şeyi tekrar edeceğiz. Yaprağımın şuradaki büyüklüğüne göre ayarlıyorum. Tam ortasına battım. Tercihinize göre büyüklüğünü ayarlayarak bu şekilde çiçeğimizi çalışıyoruz. Şimdi şu kenarlarında serpiştirerek yaptığım yaprakları yapayım. Herhangi bir yerden giriyorum. Aynı
Aynı çiçeğimde yaptığım tekniği uygulayarak yapıyorum. Buradan yeşil ipimle girdim. Yakınındaki noktaya batıyorum yine. Burada bir yaprak oluşturdum. Tekrar içini dolduracağım. İsterseniz şuraya da bir tane yaprak çalışayım. Biraz küçük olsun. Kenarlarına da uzunluğunu tercihinize göre ayarlayarak bu şekilde yeşil yapraklar yapabilirsiniz. Şimdi çiçeğimin altına doğru bir yaprak daha yaptım. Minik de bir tomurcuk yaptım. Yine sarı ipimle şurada bir tomurcuk çalıştım. Size bir kere daha göstereyim isterseniz tomurcuk çalışmasını. Şuraya yapayım. Rastgele girdim. İğnemin ucunu 4-5 defa doluyorum. Sonra şuradaki ipimi tutuyorum elimle. Ve yakın yerine tekrar batarak içeri doğru giriyorum. Tomurcuğum çalışmış oldu. İçeriden rastgele örgümün ön yüzüne çıkmayacak şekilde ipimi gizliyorum. Sonra kesiyorum. Şuradaki boşluğa da bir çiçek daha çalışabiliriz. Burayı tamamlayalım. Tulumun son haliyle ölçülerini veriyorum. Bu arada ben çıt çıt dikerek tamamladım. Çıt çıtımın şeffaf renkte olduğu için belli olmuyor. Dikimini de göstermedim artık. Zaten karşılıklı olacak şekilde dikimini yapıyoruz. Son haliyle ölçüsünü söyleyeceğim. Şöyle yakadan A bitimine kadar uzunluğu tulumumuzun 41 santim oldu. Yan taraftan koltuk altından şuraya kadar olan uzunluğu 22 santim. Kol altından kol ağzına kadar 18 santim. Yakadan kol ucuna kadar 29 santim. Ve tulumumuzun eninin genişliği de 27 santim oldu. Bizim bu tulumumuz 6 ay 1 yaş arası, bebeğin kalıbına göre değişir tabi. Uyumlu oldu. 6 ay 10 ay arası diyebilirim aslında. Daha küçük yapmak isteyen arkadaşlarım, bizler yakaya 47 ilmek atarak başlamıştık. Küçük yapmak isteyen arkadaşlarım değişikliği sadece arkada 2 ilmek eksik başlayabilirler. Biz 19 yapmıştık. 17 yapabilirler küçük yapmak isteyen arkadaş. Kolları da 8 ilmek atarak başladığında 43 ilmekle başlayıp şu robo uzunluğunu biz 20 sıra yapmıştık. Ufak yapmak isteyen arkadaşlarım 18 olur, 17 olur. Onu yeni doğan olacak şekilde istiyorsanız o şekilde artırıp gayet bedeni de dar olacaktır. Yine kol genişliği de aynı şekilde ufak tulum elde etmiş olursunuz. Büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da değişikliği sadece şu arkadaki ilmek sayısını 19 değil de yine 2 ilmek eksik 2 ilmek ekleyip 21 yaptığında kollara da 11 olarak yaptığında yaka 53 ilmek oluyor. Dediğim gibi arkaya ilmek ekleyeceksiniz. Kollara ilmek ekleyeceksiniz. Ön taraf aynı kalacak zaten. Küçülttüğünüzde ya da büyüttüğünüzde. Bu haliyle de 53 ilmek başlarsınız. Yine robo uzunluğunu 20 sıra değil de 22 yaparsınız. Daha büyük tulum elde etmiş olursunuz. Tabii ki tulumdaki bu içine uyguladığımız ajur çalışmalarında farklı modeller koyarak da yerleştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde örülüş mantığıyla yaparsınız tulumunuzu. Çalışmış olursunuz. Tüm detaylarıyla elimden geldiğince anlatmaya çalıştım ve tulumumuza kombinlemek için patikte çalışmıştım. Bu patik çalışmam da videolar arasında mevcut. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Videomu da buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.